Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli tavuk tantuni tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarıyla videoda anlattım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak tantuninin lavaşını hazırlayarak başlıyorum. Bunun için 6 bardak un, yarım çay kaşığı kadar maya ekliyorum. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 2 bardak ılık su ekledim. 1 bardak suyu da yanıma aldım. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2,5 bardaktan biraz daha fazla su kullandım. Hamurumuzun yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamuru toparladıktan sonra masada en az bir 4-5 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar yoğuralım. Bu tarz tariflerde hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumu özlü bir hale gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıp yarım saat kadar dinlendiriyorum. Dinlenen hamuru poşetin içerisinden çıkartıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra 10 dakika kadar dinlendiriyorum rahat bir şekilde açılması için. Bezeleri açmaya başlıyorum. Undan destek alarak büyütüyorum. Dilerseniz merdane veya oklava kullanabilirsiniz. Ben oklava yardımıyla açıyorum. İlk etapta unu bol kullanabilirsiniz. Hamur büyüdükten sonra çok fazla un kullanmamaya dikkat edin. Yarısını açıyorum. Yarısını pişirdikten sonra diğer bir yarısını açıp pişiriyorum. Eğer iki kişiyseniz bir yandan açıp bir yandan pişirebilirsiniz. Ocakta yapacaksanız yüksek ateşte, eğer benim gibi saçta yapacaksanız yine yüksek ateşte pişirip kalınca bir sofra bezinin arasında toplayın, pamuk gibi oluyor. Videoyu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Lavaşlarımı pişirip kenara aldım. Dokusunu ilerleyen dakikalarda göstermeye çalışacağım. Tantuninin içini hazırlamaya başlıyorum. 1 kilo tavuk göğsü, 3 parça da incik ekledim. Çok fazla kuru olmasın diye, hem lezzet açısından daha güzel oluyor. Tavukları şöyle bir dağıtıyorum. Biraz tuz ekliyorum. 1 bardak kadar da kaynar su ekliyorum.
İlk etapta dilerseniz hiç karıştırmayın. Kendini bir toparlasın, daha sonra karıştırmaya başlayabilirsiniz. Tavuk da kendi suyunu ve yağını saldı. Suyu tamamen çekinceye kadar pişiriyorum. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, çok sevilen, çok beğenilen yufka ve içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Tavuk suyunu tamamen çekti. Yağ geçtikten sonra yaklaşık 1 bardak kadar sıvı yağ eklemeniz gerekiyor bu harç için. Yağı seviyor ister istemez, lavaşa da sürdüğümüz için anca yetiyor. Ama eğer ben çok yağlı sevmem, istemem diyorsanız da yarım bardak kadar kullanabilirsiniz. Yağı ekledikten sonra 1-2 dakika kadar kavurmanız yeterli olacaktır. Toz kırmızı biber kullanıyorum. Ben acı kullandım. Dilerseniz tatlı kullanabilirsiniz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar kullandım. Toz biberini de ekledikten sonra yine 1-2 dakika kadar kavuruyorum. Daha sonra ocaktan alıp hazırlamaya başlıyorum. Dilerseniz ocaktan almadan kısık ateşte de hazırlayabilirsiniz. Bir yandan da içerisinde kullanacağım malzemelerimi de doğradım. 2 adet büyük boy soğanımı doğradım. Tuzla biraz ovduktan sonra üzerine sumak ve maydanoz ekledim. Diğer bir yandan 4-5 adet domatesimi minik minik doğradım. Tantunilerimi hazırlamaya başlıyorum. İftardan bir 15 dakika kadar öncesinden hazırladım. İç malzemesini dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.